To the summer of love. Merhaba arkadaşlar, Fitness kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ilk defa video çekiyorum. Bugün geçenlerde spor salonunda yaşadığım bir hikaye üzerine bu video çekmeye karar verdim. Spor salonundan çıkıyorken çocuğun biri vardı 15-16 yaşlarında. Spora yazılmak istiyordu ve spora yazılacakken orada spor salonumuzdaki görevli ona yani yazılmaması gerektiğini, sakatlanabileceğini veya küçük olduğundan falan bahsediyordu. Sonra bana sordu işte nasıl yapsın, yazılsın falan. Ya ben ona bir şeyler anlattım. Şimdi burada da onun üzerine konuşacağım biraz daha. Yani orada da anlattım. Şimdi sitede de paylaştım zaten neyin ne olduğunu. Bakın yani küçük yaşta spora başlamaz yani insanlar zaten şöyle bir algı var hani spor büyüklere göre küçükler yapamaz falan diye. Bu tamamen yanlış bir algı. Yani spora başlama yaşı yani 6 yaşından sonra hareketinizi oturduktan sonra hemen spora başlayabilirsiniz. Yani istediğiniz sporu. Tabii bazı sporları yapmamızı tavsiye ederim çünkü ileri seviye sporlar oldukları için. Ama genel olarak spora 6 yaşından sonra başlayabilirsiniz. Zaten bir makaleye göre yani 7 ve 10 yaş arası spora başlamak için en ideal yaş aralığıymış. Herhangi bir sporda uzmanlaşmak istiyorsanız ve zaten küçüklükten beri yapmanız gerekiyor. Ya ilk başta şunu söylemek istiyorum yani bazı arkadaşlar var işte 15 yaşlarında falan fitness'a başlamak istiyorlar. İşte bazıları etraflarında şey diyor sen küçüksün veya işte sakatlanırsın. Yani boyun uzamaz özellikle bu çok söyleniyor. Bunlara kesinlikle kulak asmayın böyle bir şey yok yani. Öncelikle sporun küçüklere göre olmadığı, yani büyükler için sadece olmadığını anlattım zaten. Sakatlanma mevzusuna gelirsek doğru bir antrenman programıyla ve yaşınıza uygun bir antrenman programıyla sakatlanmanız yani sakatlanmazsınız. Sadece kendinizi zorlarsanız. Zaten ileri seviyede de yani ileriki yaşlarda daha fazla sakatlanırsın. Ona bakarsan hani 40 yaşında bir adam mı daha kolay sakatlanır, 15 yaşındaki bir insan mı daha kolay sakatlanır yani. Boy uzaması mevzusu da çok takılan bir mevzu. Ya boy uzaması için ağırlık çalışırsan boyum kısa kalır. İşte halterciler bak ufacık insanlar böyle bir şey yok. Hani halterciler zaten kısa oldukları için başarılılar ve o ekranlarda gördüğünüz halterciler kısa oldukları için başarılı oldukları için o noktaya gelebiliyorlar zaten. Yoksa ağırlık çalışmak boyu kısaltması aksine yapılan bir araştırmaya göre kemiklerin uçlarındaki o kemik uzamasını sağlayan bölge işte erkekler için 22 yaş deniyor, kızlar için 18 yaş. 18 yaşına kadar aktif, ondan sonra kemikle bütünleşiyor ve o kemiğe yapılan basınç kemiğin uzamasını sağlıyor. Yani siz basketbolcular o yüzden yani genetik sınırlarına biraz daha yaklaşırlar. Zaten boy uzunluğu genetik bir olgu. Yani sizin anne babanızın boyu ne kadar uzunsa ya da sürenizde ne kadar uzun boylu adam varsa o kadar uzunsunuz yani. Daha fazlasını beklemeyin ilaçsız doğal olarak. Yani dediğim gibi basketbolda o zıplama hareketiyle üzerine basınç yapılıyor ve aktifleşiyor. Aynı şekilde teniste de öyle ve fitness'ta da öyle. Yani siz ağırlık çalışıyorsunuz veya squat yapıyorsunuz ağırlıksız. Aynı şekilde yine aktifleşecektir. Yani boy uzamanızda boyunuzu kısaltmaz aksine uzatır bile yani. Ama tabii şöyle bir şey var yani erken yaşta daha kemiklerin yapısı tam oturmadan yüksek ağırlıklarla çalışmak zararlı olabilir. Çünkü kemik yapınız daha oturmamış olabilir ve orada sakatlandığınız zaman ileride daha büyük sakatlıklara sebebiyet verebilir. Yani çok yüksek ağırlıklı çalışmamanızı tavsiye ederim yani eğer 18 yaşından küçükseniz ve vücudunuz tam oturmamışsa. Tabii yine bakın yüksek ağırlık diyorum, ağırlık demiyorum yani yüksek ağırlıkla çalışın, ağırlıkla çalışabilirsiniz veya kendi vücut ağırlığınıza da antrenman yapabilirsiniz. Zaten şimdi bir program paylaşacağım yani sitede de yazdım ağırlıksız antrenman diye onu yapabilirsiniz. Onu da ileri seviyeye geldikten sonra yani tek seferde 100 şınav işte 150 squat falan yapmaya başladığınız zaman onu da ağırlık ekleyerek yapabilirsiniz. Yani direkt ağırlıkla da başlayabilirsiniz ama tabii hafif ağırlıklarla çok yüksek yollara girmeyin. Çekinmeyin yani spor yapmaktan. Neyse şimdi programı tanıtacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Bu programı uygulamadan önce tabii ısınmayı ve esneme egzersizlerini yapmayı kesinlikle unutmayın. Ondan sonra zaten sitede paylaştım ısınma ve esneme egzersizlerini. Ondan sonra squat'la başlıyoruz. Ağırlıksız squat nasıl yapılır? Öncelikle onu anlatayım. Ayaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz yaklaşık olarak. Biraz daha geniş açabilirsiniz ama iyice geniş açmanızı tavsiye etmem. Omuz genişliğinde veya biraz daha geniş. Yere tamamen eğiliyoruz. Yani şu değil. Şöyle yapıyorlar bazıları. Bu değil. Tamamen eğilip yani şu da değil. Yani şu dengeniz kaybolması için elinizi önünüze toplayın. Dengeniz kaybolması için. Ağırlıksız. Bu şekilde. Tam olarak eğiliyoruz. Kalkıyoruz. Tam olarak eğiliyoruz. Kalkıyoruz. Evet, tam. Gidebildiğiniz yere kadar. Yani squat bu şekilde. Bunu tekrar arttıra. İşte ilk baş 10 yaparsınız. Sonra işte 12, 13'te gidersiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz.
Geniş kol push up, yani bildiğiniz şınav. Ama elinizi geniş tutmaya çalışın çünkü göğüs için yapıyoruz bu antrenmanı. Bak gördüğünüz gibi tam eğilip tam kalkıyoruz yine. Bu şekilde. Sırt için bildiğiniz barfiks çekeceğiz ama avuçlarımız karşıya doğru dönük olacak şu şekilde. Yani bu şekilde değil, bu şekilde. Evet. Tabii siz demirde çekebilirsiniz. Ben şimdi tahtada çekeceğim de. Yani bunu çekemeyebilirsiniz. Çekemiyorsanız hani zıplayarak gidip şöyle yavaşça kendinizi bırakabilirsiniz. Ya da çekebiliyorsunuz eğer. Yani en baştan sıfırdan başlayacak şekilde şu şekilde mesela saldım kendimi. Çekiyorum. Çenem geçiyor şeyi. Göğsüme doğru. Bu şekilde çekebilirsiniz. Bodyweight, shoulder press. Yani vücut ağırlığımızla omuz çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi ayağımızı belli bir şekilde koyduktan sonra vücudumuzu bu şekilde V şeklinde yaptıktan sonra veya dik bir şekilde yaptıktan sonra, yani dik olacak şekilde bacakla gövde arasındaki açı inip kalkıyoruz. Ön kol için bir hareket, 5. hareketteyiz. Bu hareketimizde barfix. Yani bu barfix ile chin-up arasındaki fark, chin-up'ta eller dışa dönük, barfix'te eller içe dönük olur. İçe dönük olduğu için ön kola daha fazla olur. Yani en doğal ön kol çalışma yöntemi budur. Şu şekilde kendimizi aldıktan sonra kendimizi bırakıyoruz ve çekiyoruz şöyle. Göğsümüze doğru. Eğer yapamıyorsanız, yani barfix çekemiyorsunuz ki ilk başta çekemeyebilirsiniz hemen. Yani nasıl yaparsınız? Zıplayarak yaparsınız yine. Şöyle zıplarsınız. Zıplayarak kendinizi yavaşça bırakırsınız. Yani bunu da yapamıyorsunuz. Bunu da yapamıyorsunuz. Şöyle asılırsınız bir yere. Şöyle kendinizi çekersiniz. Şöyle iyice. Şu. Şimdi 6. hareketteyiz. 6. hareket arka kol için. Son hareketimiz. Şimdi ilk hareket olarak diamond push up, yani elmas şınavı göstereyim. Bu şekilde elmas attıktan sonra elimiz böyle birleşecek. Şöyle inip kalkıyoruz. Bunu yapamıyorsunuz ki bu biraz çünkü yapılabilecek. Yani yapamıyorsanız normal şınav yapabilirsiniz. Veya bench diye yaparsınız. O da şu şekilde. Böyle bir koltuk falan bulmanız lazım kendinize. Biraz. Şöyle ayaklarımızı birleştiriyoruz ve bırakıyoruz kendimize. Şöyle. Böyle inip kalkıyoruz. Yere kadar inip kalkmaya da yıkar. Şöyle yapmaya, yani şu değil. Şöyle tam ineceğiz, kalkacağız. Popomuz yere değecek, kalkacağız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 7. hareketimiz karın için. Crunch hareketi. Gördüğünüz gibi ayaklar ve bacaklar ve ayaklar dik pozisyonda. Kürek kemiklerimiz yerden kesilecek kadar kalkıyoruz. Son hareketimizde plank. Plank de şu şekilde. Kollarımızı yere dik şekilde koyduktan sonra, dirseklerimiz yere temas ettiği yer dik olduğu şekilde şöyle kendimizi kaldırıyoruz ve düz durmaya çalışıyoruz. Yani tahta gibi. Hareket ismi plank, tahta demek. Düz tahta gibi duruyoruz şu şekilde. Bu şekilde tutturabildiğiniz kadar durun. Kronometre açın kendinize bir tane. Ve her seferinde daha fazla durmaya çalışın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir parkta da yapabilirsiniz sporunuzu rahatça. Ağrısı antrenman bu şekildeydi. Umarım yardımcı olmuştur verdiğim bilgiler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. To the summer of love.